think you're better off alone. Selam film ve dizi severler. Yepyeni bir film analiz videosuyla daha sizlerle karşınızdayım. Bugün herkesin konuştuğu, herkesin gündemine aldığı, herkesin eleştirdiği, birçok kişinin eleştiri yaptığı, eleştirilere maruz kalan ne gerek vardı olarak eleştirilen bir filmden bahsedeceğiz. Bu film bir fenomenin ünlü olmasıyla birlikte hayatının filme alınması olan bir film arkadaşlar. Filmimiz başlıktan da anladığınız gibi Kadıköy Boğası filmi olacak. Kadıköy Boğası kimdir, nedir, necidir ufak ondan bir değineyim. Kadıköy Boğası bir kişi arkadaşlar. Hani Kadıköy Boğası derken Kadıköy'deki boğa heykelinden bahsetmiyoruz. Mustafa adında bir kardeşimiz var. Kendisi görme engelliliği olan, görme bozukluğu olan, aslında görme engelliliği demeyelim de görme bozukluğu olan, gözünün teki şöyle yukarıya doğru, sağ gözünün tek yukarıya doğru bakan ama daha sonra bir YouTuber tarafından o gözündeki bozukluk ameliyat ettirilip düzelttirilen, Fenerbahçe aşığı, Fenerbahçe delisi, Fenerbahçe hastası olan, hayatını Fenerbahçe üzerine yaşayan, üzerine Fenerbahçe ile ilgili hiçbir şey giymeden dışarı çıkmayan, yani gerek forma, gerek tişört veya gerek bir giydiği pijaması, aşortmanı, ne bileyim bir pantolonu, giydiği kıyafetleri Fenerbahçe üzerine olan, Fenerbahçe hayatının merkezi edinmiş, Fenerbahçe üzerine yaşayan, hafiften de görme engelliliğinin yanında zihinsel engelliliği olan göbekli şişman bir kardeşimiz. Kendisinin kafasında kurduğu bir de Rabia'sı var. 2030 yılında evleneceğini söylediği bir Rabia'sı var. Şimdi Kadıköy Boğası filmi neden çekildi? Kadıköy Boğası filminin çekilme amacı Mustafa kardeşimizi mutlu etmek veya memnun etmek değil. Veya Kadıköy Boğası Mustafa kardeşimizin isteği üzerine bir Kadıköy Boğası filmi çekilmedi. Kadıköy Boğası Mustafa zaten tanınan, bilinen bir kişiydi. Yaptığı bir hareketle herkes tarafından tanınmasına sebep olmuştu. Yaptığı hareket neydi? Fenerbahçe maçlarını kazandığında veya Fenerbahçe gol attığında diye bu hareketi yapıp bu hareketle meşhur olan, bu hareketle tanınan bir kişiydi. TikTok'ta çok fazla tanınıyor, TikTok'ta çok fazla biliniyordu. TikTok'a videolar çekiyordu. Fenerbahçe gol attıktan sonra veya Fenerbahçe maçlarını kazandıktan sonra çekiyordu. Bir de mahallesindeki bakkalla birlikte çektiği videolar vardı. Kendisinin videolarının bu kadar patlamasından ve bu kadar tanınmasından sonra ünlü YouTuber Testo Taylan'ın kendisine ev ziyareti videosu çekmesinden sonra daha da çok tanındı, daha da çok bilinir hale geldi. Ve Testo Taylan'ın video çekmesinden sonra kendi YouTube kanalı, Kadıköy Boğası adındaki kendi YouTube kanalı da ön plana çıktı, izlendi, aboneleri arttı. Daha sonra Kadıköy Boğası ile ilgili herkes video çekmeye başladı. Gerek yanına gidip video çektiler, gerek ise onunla ilgili konuşma yapan videolar çektiler. Gerek bazıları Kadıköy Boğası'na eleştiren videolar çekti. Gerekse bazıları Kadıköy Boğası'nın harika ve taravalarını, Kadıköy Boğası'na çekilen videoları, Kadıköy Boğası'na yapılan videoları eleştirdi. Kimileri de Kadıköy Boğası'nın edit videolarını yaptı ve bu videolar çok fazla izlenildi, çok fazla beğeni aldı. Kadıköy Boğası Mustafa'nın yaptığı Fenerbahçe'nin maçlarından sonra gol atmasından sonra veya maç kazanmasından sonra yaptığı hareketlerden çok hal ve tavırları da ön plana çıkmıştı. Bu halde Kadıköy Boğası'nın yaptığı her video etkileşim almaya başladı, izlenmeye başladı. Gerek Kadıköy Boğası ile buluşun video çekin, gerek buluşmayın kendiniz Kadıköy Boğası ile ilgili video çekin, gerekse Kadıköy Boğası üzerine short şeklinde edit videoları yapın. Çok fazla ilgi gördü, çok fazla beğenildi. Daha sonra yönetmen Bülent Terzioğlu bunu görüyor ve Kadıköy Boğası üzerine Kadıköy Boğası Mustafa'nın hayatını anlatan bir film çekiyor. Şu ana kadar da çok da küçümsenmeyecek sayıda bir izleyici aldı. Bir film tutar mı tutmaz mı orası ayrı. Film izlenir mi izlenmez mi orası da ayrı. Filmin fragmanına zaten baktığımda izlenebilir de diyorsunuz, izlenmeyebilir de diyorsunuz. Yani gidin izleyin de diyebilirsin. Yani tavsiye eder misin? Fragmanı izledim. Tavsiye eder miyim? Ederim de diyemem, etmem de diyemem. Hani gidin izleyin de diyemem. Gidin izleyin, güzel bir filme benziyor da diyemem. Ya gitmeyin, izlenecek bir filme benzemiyor da diyemem. Filmde İlker Aksum gibi çok önemli, çok muhteşem bir oyuncu da oynuyor. İlker Aksum da benim çok sevdiğim, tanışmak istediğim oyunculardan birisi.
Yine Fatih Ateş Uçan oynuyor filmde. Fatih Ateş Uçan da ismini duymadıysanız, yani ismi size yabancı geliyorsa, Akasya Durağı dizisini bilenleriniz varsa Akasya Durağı dizisinde Çaycı Ali Kemal rolünde oynuyordu. Yine Nurullah Çelebi oynuyor dizide. Nurullah Çelebi de son zamanların konuşulan isimlerinden birisi. Nurullah Çelebi de Recep İvedik filmlerinde Recep İvedik'in kankası Nurullah rolünü oynayan kişiydi Nurullah Çelebi. Bu film neden yapıldı? Film Bülent Terzioğlu tarafından, yönetmen Bülent Terzioğlu tarafından yapılıyor ve film çok fazla etki aldı edilen, etkileşim içerisine girdiği için yapıldı. Yani ve Kadıköy Boğası memnun edilmesi için yapılmadı. Ya da Kadıköy Boğası tanınsın diye yapılmadı. Kadıköy Boğası ön plana çıksın diye yapılmadı. Kadıköy Boğası mutlu olsun diye yapılmadı. Hani Kadıköy Boğası'nın bir hastalığı olur. Çok böyle ölümcül hastalığı olur. Sıkıntılı hastalığı olur. Hani Kadıköy Boğası'nı memnun edelim, mutlu edelim de böyle bir film yapalım. O da yok. Tek amaç, yani şu da değil. Kadıköy Boğası Mustafa Boya adına bir film yapalım. Kadıköy Boğası kazansın. Güzel bir hayat yaşasın. Parası pulu olsun. Bu da değil arkadaşlar. Tek amaç Kadıköy Boğası üzerinden para kazanmak, cebini doldurmak. Bülent Terzioğlu şu ana kadar da izleme olarak bakıldığında çok da düşük sayıda izleme değil. Bakalım ne kadar izlenecek? Bülent Terzioğlu, Bülent Bey ne kadar cebini dolduracak? Yani bu tür insanların kullanılmasını doğru bulmuyorum. Bu filme yapılan ne gerek vardı eleştirilerini sonuna kadar katılıyorum. Bu filme ne gerek vardı? Yapılmayabilirdi. Mustafa kardeşimizi kötü yönde etkileyecekini düşünüyorum bu. Çünkü Mustafa kardeşimiz şu anda meşhur olmuş durumda. Ünlü olma yolunda gidiyor. Fenomen oldu. YouTube'da çok fazla izleniliyor. Instagram'da çok fazla izleniliyor. TikTok'ta çok fazla izleniliyor. Kadıköy Boğası Mustafa'nın TikTok kanalı patlamış durumda. YouTube kanalı patlamış durumda. Instagram kanalı patlamış durumda. Yarın bugün Kadıköy Mustafa adına belgeseller de çekilebilir. Farklı filmler, daha başka birileri farklı filmler de çekmek isteyebilir. Kadıköy Boğası'nın filmi çekildi. Tutarsa ikincisi, üçüncüsü değil, seri şeklinde de gidebilir. Bu gidişatın bir de düşüşü de olabilir. Bakalım Kadıköy Boğası belli bir zaman sonra unutulacak mı? Çünkü Kadıköy Boğası gibi kimler geldi geçti ve unutuldu, bitti, daha kötü hallere geldi. Bakalım Kadıköy Boğası Mustafa ünlülüğüne ünlü katacak, bir anda şu yere çakılacak mı, bunu da göreceğiz. Yani ben Bülent Terzioğlu'nun bu filmi yapmasını terbiyesizlik olarak da görüyorum. Yani kullanmayın şu adamı. Yani kendi halinde bir insan, daha önceden çalışıyormuş, abisiyle birlikte marangozhanede çalışan bir kişiymiş, şimdi işi gücü de bıraktı. Yani kendisi zaten kafasında bir Rabia olarak birini oturtmuş. 2030 yılında evleneceğini söylediği bir Rabia'sı da var. Yani ne kadar gerçek, ne kadar Rabia gerçekte var yok belli değil. Bir kişi de çıktı, ben Rabia'yım dedi. Kadıköy Boğası Mustafa üzerinden prim yaptı ve güzel prim kastı. Bülent Terzioğlu, yönetmen Bülent Terzioğlu Kadıköy Boğası üzerinden prim kasıyor. Kadıköy Boğası ile ilgili video çekenler, Testo Taylan'ın ev ziyareti videosundan sonra, patlamasından sonra mı Kadıköy Boğası'na video çekmek aklınıza geldi? Daha önce neden video çekmiyordunuz? Bu kadar çok etkileşim almıyorken, bu kadar çok bilinmiyorken, bu kadar çok tanınmıyorken neden Kadıköy Boğası ile ilgili video çekmek istemediniz? Veya yönetmen Bülent Terzioğlu daha önceden neden Kadıköy Boğası adına film çekmek istemedin? Yani sinema sektörünün geldiği son noktada Kadıköy Boğası filmiyle görülmüş oluyor. Evet arkadaşlar, bu kadar çok eleştiri alan Kadıköy Boğası filmi için sizler ne düşünüyorsunuz? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yine Kadıköy Boğası'nın filmini çeken Bülent Terzioğlu sizce Kadıköy Boğası'nı kullanıyor mu? Yoksa Kadıköy Boğası'nı sevdiği için mi bu filmi yaptı? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.